Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda 2022-2023 yılının en iyi kış lastiklerini birlikte inceleyeceğiz. Aynı zamanda testin birincisini Petlas Snowmaster'la kıyaslayacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlk testimiz karlı zemin frenleme testi. Aracın hızı 50 kilometreden 0 kilometre hıza kadar düşürülüyor. BF Goodrich, Continental ve Goodyear oldukça iyi performans gösterirken Dunlop, Hankook, Kumho bu kategoride biraz daha geride kalıyor. Aynı zamanda referans yaz lastiğinin de ne kadar uzun bir mesafeye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. İkinci testimiz karlı zemin çekiş testi. Lastiğin ne kadar iyi aracı hızlandırdığını gösteren bir test. Burada Dunlop, Nexen ve Continental oldukça güzel iş çıkartırken Hankook, Falken ve Kumho ise biraz daha başarısız oluyor. Aynı zamanda referans yaz lastiğinin de ne kadar düşük bir değere sahip olduğunu görüyoruz. Kuru zemin frenleme testinde aracın hızı 100 kilometreden 0 kilometreye düşürülüyor. Burada Bridgestone ve Michelin'in oldukça iyi işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Hatta Continental'i de bunu dahil edebiliriz. Hankook, Nexen ve Fulda ise biraz daha uzun bir fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. Bu arada referans yaz lastiğinin de 39.1 metrede durduğunu eğer göz önüne alırsak kışlık lastikle yazlık lastiğin kuru zemin performanslarında biraz olsun kıyaslamış oluruz. Kuru zemin yönlendirme testinde aracın elde etmiş olduğu maksimum ortalama hız verisi gösteriliyor. Bridgestone, Kumho ve Continental oldukça iyi değerlere sahip. Fulda, BF Goodrich ve Goodyear ise biraz daha düşük bir hız verisi elde ediyor. Yine burada referans yaz lastiğinin kuru zeminde ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Islak zemin frenleme testinde aracın hızı 100 kilometreden 0 kilometreye düşürülüyor ve burada Bridgestone'un açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Michelin ve Continental'de yine iyi performans sunuyor. Hatta Pirelli'yi de ekleyebiliriz. Falken, Nexen ve Fulda ise biraz daha uzun bir fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. Referans yaz lastiğinin de yine 48 metrede durduğunu eğer göz önüne alırsak ıslak zeminde de yaz lastiklerinin aslında belki bilinenin aksine daha iyi bir performans sunduğunu görüyoruz. Islak ve kuru zemin frenleme test verilerini kıyasladığımda ıslak zeminde aracın yaklaşık olarak 10 metre daha fazla bir fren mesafesine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Özellikle kış mevsimi yaklaşırken bu değerleri göz önüne almak ve takip mesafesini biraz daha arttırmakta fayda olacağını düşünüyorum. Islak zemin yönlendirme test verilerinde Bridgestone, Pirelli ve Continental'in yine iyi işler çıkarttığını söyleyebiliriz. Nokian, Kumho ve Fulda ise bu grubun kaybedenleri. Gelelim kızaklama yani İngilizce adıyla aquaplaning testine. Burada lastiklerin suyu tahliye etme özelliği test ediliyor. Bu testte açık ara önde Hankook, ardından BF Goodrich ve Falken geliyor. Grubun en kötüsü ise ne yazık ki Nokian. Nokian aslında iyi bir lastik olmasına rağmen kızaklamada sınıfta kalmış. Gelelim gürültü seviyesine. Özellikle benim gibi Japon aracına binenlerin bence bu tabloyu biraz olsun göz önüne alması gerekiyor. Nokian, Nexen ve BF Goodrich oldukça sessiz lastiklerken Bridgestone ve Fulda sessizlikte sınıfta kalıyor. Gelelim yuvarlanma direncine yani yakıt ekonomisine. Burada Continental'in açık ara önde olduğunu görüyoruz. Bu grupta ise en kötü lastikler Nexen ve Falken. Test verilerini değerlendirirken %20 kuru zemin, %30 ıslak zemin, %40 karlı zemin ve %10 konfor olarak değerlendirdim. Şimdi isterseniz test sonuçlarına geçelim. 13 numarada Fulda var. Kısa kar frenleme mesafesi yüksek kilometre ile iyi ekonomi özellikleriyle öne çıkarken her türlü hava koşulunda önemli ölçüde düşük direksiyon hakimiyeti, daha uzun ıslak ve kuru frenleme mesafesiyle puan kaybediyor. 12 numarada Kumho var. Dinamik kuru yol tutuşu, yüksek kilometre performansı ve iyi ekonomisiyle öne çıkarken ıslak zeminde düşük yönlendirme kabiliyeti ve düşük suda kızaklama performansıyla puan kaybediyor. 11 numarada Falken var. Kısa kar frenleme mesafesi, çok iyi suda kızaklama performansı ve dengeli kuru yol tutuşuyla öne çıkarken karlı ve ıslak yokuşlarda orta düzeyde viraj alma, artan yuvarlanma direnciyle ise puan kaybediyor. 10 numarada Nokian var. Dinamik kuru yol tutuşu, düşük yuvarlanma gürültüsü, iyi kilometre performansıyla öne çıkıyor. Karda orta düzeyde viraj alma ve arkadan savrulma davranışı, sınırlı suda kızaklama özellikleriyle yine puan kaybediyor. 9 numarada Nexen var. Karda iyi çekiş ve kısa frenleme mesafesi, ıslak ve kuru zeminde dengeli yol tutuşuyla öne çıkarken karda arkadan savrulma davranışı, sınırlı kilometre ve yüksek yuvarlanma direnciyle puan kaybediyor. 9 numarada Dunlop var. Islak ve kuru zeminde dengeli sürüş özellikleri, karda iyi çekiş ve hassas yol tutuşu, iyi kilometre performansıyla öne çıkıyor. Karlı zeminde uzun fren mesafesi ise dezavantajı.
7 numarada Hankook var. Dengeli sürüş özelliklerine sahip yeni kış profili, dinamik ıslak ve kuru yol tutuşu, iyi suda kızaklama performansıyla öne çıkıyor. Ortalama bir konfor sunuyor. 6 numarada yine güzel bir lastik var. Pirelli. Çok iyi kilometre performansı ve iyi ekonomi, ıslak yolda hassas yol tutuşu, iyi suda kızaklama performansıyla öne çıkıyor. Yine dezavantajı ortalama bir konfor sunması. 5 numarada BF Goodrich var. Yoğun karda çok iyi sürüş performansı, iyi suda kızaklama performansı ve sessiz sürüş konforuyla öne çıkarken biraz daha uzun ıslak fren mesafesine ihtiyaç duyuyor. 4 numarada Michelin var. Michelin tüm hava koşullarında yeterli sürüş performansını sergiliyor ve aynı zamanda hassas direksiyon davranışı, yüksek kilometre performansıyla puan toplarken yüksek fiyatıysa en büyük dezavantajı. 3 numarada Goodyear var. Benim de 2 yıldır kullanmış olduğum güzel bir lastik, kesinlikle tavsiye edebilirim. Karla kaplı yokuşlarda üstün performans, ıslak ve kuru yokuşlarda dengeli sürüş özellikleri, iyi ekonomi ile 1. sınıf kış profiline sahip güzel bir lastik. Ortalama konfor sunduğunu da belirtelim. Testimizin ikincisi Bridgestone diyor. Islak ve kuru zeminde iyi yol tutuş özellikleri, hassas yönlendirme, ıslak ve kuru zeminde kısa fren mesafesiyle öne çıkarken yüksek lastik sesiyle puan kaybediyor. 1 numarada Continental var. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lastik. Her türlü hava koşulunda mükemmel sürüş dinamiği özelliklerine, yakıt açısından verimli yuvarlanma direncine sahip en iyi kış lastiği. Tabii ki tek dezavantajı yüksek fiyatı. Tabloda lastiklerin göstermiş olduğu performans verilerini görüyoruz. Gelelim Petlas'la testin birincisi olan Continental'in kıyaslamasına. Karlı zemin frenleme testinde 45'ten 5'e düşürülüyor aracın hızı ve ikisi de aynı performansı sunuyor. Karlı zemin hızlanma testinde lastiğin tutunma özelliği test ediliyor ve aracın hızı 5 kilometreden 40 kilometre hıza çıkartılıyor. Petlas bu iş için 4.7 saniyeye ihtiyaç duyarken Continental 5.1 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Karlı zemin performansında iyi iş çıkaran Petlas ne yazık ki aynı performansı ıslak zemin frenleme testinde gösteremiyor. Aracın hızı 80 kilometreden 5 kilometreye düşürülüyor ve bu iş için tam 39.5 metreye ihtiyaç duyuyor Petlas Snowmaster. Continental ise 27.6 metreye ihtiyaç duyuyor. Yani ıslak zemin frenleme testinde Petlas oldukça düşük bir değere sahip. Yine kızaklama yani aquaplaning testinde de Petlas oldukça düşük bir değere sahip. Continental 82 kilometreye kadar çıkarken Petlas 71.2 kilometre hıza çıkabiliyor. Kuru zemin frenleme test verilerine baktığımızda ise iki lastik performansının da yakın olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Petlas karlı zeminde iyi performans gösteriyor. Kuru zeminde iyi performans gösteriyor. Fakat özellikle ıslak zeminde kullanırken mutlaka biraz dikkat etmek gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.